Artlist.io. Kadem iyi günler diler. Hepinize yeniden merhaba. Umarım görüşmeyeli hepiniz iyisinizdir. Sorularınıza yanıtlar serisiyle karşınızdayız yine. Bugünkü sorunuz iş seçimi. İş seçiminde fizyonominin yeri, yurdu, fizyonominin rolü nedir, ne olabilir? Bunları konuşacağız bu videoda. İş seçimi derken sanki bunu bir akan suya, akarsuya benzetin hayatı. Biz bu iş hayatının içerisine nereden gireceğiz, nasıl gireceğiz? Sağlıklı bir şekilde girelim, sağ salim bir şekilde akan suyla beraber akalım gidelim biz de'dir aslında tam karşılığı. Sağ salim bir şekilde iş hayatının içerisine nasıl gireriz? Bunu nasıl beceririz? Nasıl yaparızdır aslında. İş seçimi deyince bunu böyle algıladıktan sonra tabii bunu iş ve seçim olarak da önce bir ayırmak lazım yani bunları aslında. Neden öyle söylüyorum? Çünkü seçim çok önemli kararları gerektirir. Bu birincisi. İkincisi çok çetin, çetrefilli, meşakkatli bir iştir, süreçtir. Neden öyle söylüyorum? Bir kere seçim dediğiniz vakit bir şeylerden vazgeçmek anlamına gelir. Acaba biz neden vazgeçeceğiz? Hangisine doğru yöneleceğiz? Yöneldiğimiz şey, tercih ettiğimiz şey bizi mutlu edecek mi, etmeyecek mi? Soruları hep arka arkaya gelir. Bol soru işaretleri olan, bolca kafa karışıklığı olan, bolca insanı belirli ölçüde strese sokan, geren bir dönem olduğu aşikardır. Dolayısıyla mümkün olduğunca bu kararı verecek olan kişileri rahatlatmak, onlara belirli ölçüde rehberlik etmek ve belirli ölçüde onları yönlendirebilmeyi, sağlıklı bir biçimde yönlendirebilmeyi, başarabilmeyi gerektiriyor bütün bunların hepsi. Tabii fizyonominin buradaki yerine geleceğim ama gelmezden önce isterseniz biraz da mevcutu konuşalım. Mevcut hal, mevcut sistem, eğitim sistemi falan bunlardan memnun muyuz, mutlu muyuz? İsterseniz biraz bunları konuşalım. Memnun olmayanların sayısı biraz fazlaca gibi geliyor bana. Biz daha iyi koşullarda, daha güzel bir sistem yapabiliriz aslında. Ama henüz oralara erişemediğimizi düşünüyorum ben ülkece. Eğer erişebilseydik seçim sırasında bu kadar sancı çeken insanlar seçimi yaptıktan sonra da zaman zaman sancı çeken insanların sayısı bu kadar fazla olmazdı diye düşünüyorum. O yüzden evet fizyonomin yapacakları hizmeti vardır burada. Ama ona geçmeden önce dediğim gibi biraz mevcutu konuşalım isterseniz. Bir kere dedik ya hani iş hayatı sanki bir akarsudur ve biz ona neresinden nasıl gireceğiz? Sağ salim o akışla beraber nasıl gideceğiz? Bunları toparlayabilmektir demiştik. Kararı verdik diyelim. Yani neresinden nasıl gireceğimize kararı verdik diyelim ama burada da süreçleri biraz ayırmak gerekecek gibime geliyor. Çünkü ilk öğretimden sonra bu akarsuya girenler vardır. Orta öğretiminden sonra bu suya girenler vardır. Yüksek öğretiminden sonra bu suya girenler vardır. Yüksek öğretiminden sonra bir süre giremeyip böyle bocalayıp herhangi bir sebeple gecikmeli olarak bu suya girenler vardır. Bir de hiç giremeyenler vardır. Evet, hayatın gerçekleri yelpazeyi bu şekilde oluşturuyor. İlk öğretim ve orta öğretim sonrasında seçimle ilgili çok fazla konuşacak bir şey kalmıyor gibime geliyor.
Çünkü özellikle ilköğretim sonrasında orada durum belki iki kanala ayrılabilir. Yol ayrımı ikiye ayırabilir insanları. Bir tanesi üzerinde zorlayıcı baskılar olmaksızın kendisi karar veriyordur. Ben artık eğitim hayatına devam ettirmek istemiyorum. Yani bu suya, bu iş akışına bir an evvel girmek istiyorum. Eğitimsiz girmek istiyorum diyen vardır. Var mıdır? Vardır. Ve yapıyorlar mıdır da bunu? Yapıyorlardır da. Ve kimisi de hayatından mutlu bir şekilde devam ettiriyordur, sürdürüyordur. Kimisi de keşkelerle, tühlerle, vahlarla filan geçiriyor olabilir. Yani içinde ahde kalanlar, uhde kalanlar olabilir. Ondan sonra keşke öyle yapmasaydım. Yani keşkeleriyle beraber olanlar vardır. Bir de keşkeleri yoktur, mutludur, iyi ki öyle yapmışım diyenler olabilir mi? Evet, olabilir. Orta öğretimden sonra biraz daha şekilleniyor. Hani seçim sürecine biraz daha yaklaşıyor insanlar. Ama yine de orta öğretiminden sonra bu suya girenler içinde yine iki yol vardır. Yine aynı yollardır onlar. Keşkeleri olanlar ya da olmayanlar diye kısaca onları da şey derim, anmış olalım. Seçim daha çok yüksek öğretim sürecine girmeden önce girdikten sonra giriş sırasında, ilerlerken süreç sırasında ve sürecin sonunda, hatta eğitim sürecinin sonunda da yetmiyor. İş hayatına geçtikten sonra, yani suya girdikten sonra da bir takım şeyler, sancılar devam edebiliyor. Bu sancıların belli başlı sebepleri olduğunu ben düşünüyorum. Daha iyi tasarlanabilirdi, daha iyi kurgulanabilirdi belki bu sistem, ama maalesef deneyimlerimiz, tecrübelerimiz demek ki bizi ancak buralara kadar taşıyabildi. Ama bundan sonrası, yani yapacak iş bitmiş midir? Yani bunlarla ilgili kara bulut gibi mi olalım? Yani tamamıyla sistemi eleştirip ya artık yapılacak bir şey yoktur, ondan sonra buradan geriye dönelim ya da bunda yapılacak bir şey yoktur, başa ne gelirse çekilir mi diyelim? Hayır, elbette bu çalışmalar hep sürecektir. Hep daha iyisi aranacaktır. Bu bugün de böyle olacaktır, yarın da böyle olacaktır. Bütün şeyimiz, gayemiz, hedefimiz tabii ülkece daha iyi, daha güzel bir yaşantıya bu konularda da erişebilmek. Onu da yakalayacağımıza eminim, ama zaman zaman bazen işler istediğimiz kısa sürede bitmeyebiliyor, yani tamamlanmayabiliyor. 10 yıllarda, 20 yıllarda tamamlanmayacaksa da 50 yıllarda, 60 yıllarda tamamlanacaktır. O geriden gidişin, yani olgunluk seviyesine erişememenin, geriden gitmenin bazı dezavantajlarını yaşayabiliriz. Ne yapalım? Onları da yaşayarak göreceğiz zannediyorum. Dolayısıyla şimdi yine mevcuta bakacak olursak, mevcutta sancılanmanın sebepleri şunlar olabilir. Bir kere seçim yapacak kişinin önüne çok seçenek sunması seçimi kolaylaştırmaz. Biz burada temelde bir yanlış yaptığımızı düşünüyorum ben. Şunu kastediyorum. Bir kere seçimi yapacak olana üniversite sınavından önce yüksek öğretime adım atacağı sırada sunulan seçeneklere bakalım bir kere. Önce 3 ana kulvara ayırıyorlar. Yani sayısalcı, eşit ağırlıkçı ve sözelci. Çok bunları benimsememekle beraber, yani bunları beğendiğim kavramlar değil ve iyi tasarlanmadığını düşünenlerdenim ben de. İleride umarım değişir bunlar da. Ama şu an için mevcutta bunlar olduğu için bu kavramlar üzerinden konuşmak mecburiyetim var. O yüzden o kavramlar üzerinden konuşuyorum ben de. Şimdi bir kişinin karşısına sen sayısalcısın, sen eşit ağırlıkçısın, sen de sözelcisin. 3 ana kulvarla bir kere ilk çıkış yapılıyor. Yani bunları seç deniliyor. Kendisi seçebilir ya da bir başkasının önerisiyle ya da zorlamasıyla, artık bilemiyorum. Yani hayatın akışı neler getiriyor insanların başına. Dolayısıyla bu 3 ana kulvardan bir tanesini seçebilir. Bu üçünden birini seçebilir. Seçti diyelim. Bu kulvarların içerisinden birisine girdi. Efendim burada seçenek sayısını arttıralım ki seçenek kolaylık olsun düşüncesiyle şöyle yapılıyor. Örneğin sözelcisiniz, karşınıza 50 değişik seçenek çıkıyor. Eşit ağırlıkçısınız ve sayısalcısınız. Hadi sayıları çok daha fazla ama ben hadi 50 ile kısıtlı tutayım. 50, 50, 50, 150. Yani 150 tane seçenek var insanın önünde. İnsan dediğimde 17-18 yaşında gencimiz. Yani benzer süreçlerden birçoğumuz geçti. 17-18 yaşında karar vermek için, yani
Bir insanın karar vermesi için 17-18 yaş zaman zaman erken olabiliyor. Yani herkesin olgunluk seviyesi ya da karar verme yaşı 18 yaşına denk gelmeyebiliyor. Yani kimimiz daha erken tarihlerde, yani 18 yaşından çok daha önce mesela çok önemli kararları gayet aklı selim biçimde, hiç beklenmedik bir şekilde, yani yaşından beklenmeyecek bir olgunlukla verebiliyor. Kimimiz 18 yaş civarında verebiliyor ama kimimiz de hani 20'lerine 30'larına doğru verebiliyor. Yani insanların bu şeyleri, yelpazedeki farklılıkları da gözetilmediği için karar vermekte zorlananlar diyeyim ben onlara artık. Yani yaş gözetmeksizin karar vermekte zorlananlar. Karar vermekte zorlananlara bir de hani bunlar zorlanıyor, ben bunların seçimlerini kolaylaştırayım diye seçenek sayısını ben arttırayım derseniz bu sefer tam aksi tesir ediyor insanlara. Dolayısıyla hani kitlenme demeyeyim ama hani böyle şeyleri, düşünceler ağırlaşıyor, soru işaretleri fazlalaşıyor ve stresleri çoğalıyor, gerginlikleri artıyor. Haklılık payları da var. Neden haklılık payları var? Efendime söyleyeyim. Bana birisi dedi ki senden sayısalcı olur. Sen sayısalcı ol dedi bana. Peki dedim ben de. Hani kendim düşünemiyorum diyelim. Ve bir başkası hani beni dışarıdan gözetliyor. Bir üçüncü göz olarak, ikinci göz olarak. Benim hakkımda demek ki bir böyle bir görüşü olduğuna göre ben de buradan ilerleyeyim dedim. Belki beni onlar daha iyi tanıyorlardır diye. Öyle yapalım. Varsayım öyle. Senaryomuz öyle olsun. Geçtim. Ondan sonra sayısal ama hangisi? Mühendis mi olacak? Mimar mı olacak? Efendime söyleyeyim. Başka sayısalda işte tanımladıkları meslek alanlarından, meslek gruplarından birisi mi olacak? Hadi onu da birisi dedi ki ya senden iyi mühendis olur dedi örneğin mesela. Tamam dedim, benden mühendis olursa, başkaları da öyle söylüyorsa, uygun da görüyorsa ondan sonra bir bildikleri vardır herhalde dedim. Mühendis olayım ben. Hangisini olayım? Makine mühendisi mi olayım? Çevre mühendisi mi olayım? Elektrik, elektronik mühendisi mi olayım? Gıda mühendisi mi olayım? Yazılım mühendisi mi olayım? Bilgisayar mühendisi mi olayım? Hangisini olayım? İnşaat mühendisi mi olayım? Hangisini olayım? Görüyor musunuz seçeneklerin fazlalığını? Hadi oradan da ondan sonra bir karar verdik, bir seçimde bulunduk diyelim. Örneğin ben elektrik mühendisi olmak istiyorum dedi. 50 değişik fraksiyonu var. Yani şey bitmiyor, sonu bitmiyor. O ağaç dal yapısının sonu bitmiyor. Ağacın dalları gibi, dallardan sonra yapraklar gibi. Ondan sonra bitmiyor. Neden bitmiyor? Orayı detaylandırdıkça siz henüz karar verme aşamasında olan ve belki kendini tanımayan, belki de işin dinamiklerini tanımayan insana seçim sunuyorsunuz, seçim hakkı sunuyorsunuz. Evet, işi tanımak durumu çıkıyor burada ortaya. İşi tanımak deyince öyle es geçmeyelim. İşi nasıl tanırsınız? Bu sefer hayal ettiğiniz işle o işin mevcut uygulaması arasında dağlar kadar fark olabiliyor. Çocuk diyor ki ben diyor doktor olacağım diyor. Ama kan tutuyor çocuğu. Çocuk diyor ki gencimiz ben diyor denizlere gideceğim, gemici olacağım ben diyor. Gemi adamı olacağım ben diyor. Ben bir süreliğine yaptım. Oradan bir anıma anlatayım size. Hatıra benim için de. İtalya Trieste diyeceğiz, seferine çıkacağız. O sırada şeyler var, stajyer çocuklar, gençler var. Ondan sonra kendi aralarında konuşuyor. Aralarından bir tanesi çok tutkulu. Yani hakikaten tutkulu olduğu belli. Arkadaşlarına anlatmasından biz şeyden etkilendik hatta çocuktan. Yani bu kadar tutku maşallah vesaire filan dedik. Yola çıktık, çocuğu deniz tutuyor. Yani 24 saat boyunca kendine gelemedi çocuk. Ondan sonra da devam ettiremedi. Tamam belki o konuda çok iyi olacak ama deniz tutuyor. Yani sağlığı el vermiyor yani şeye. Hani sağlıklı düşünmesine, sağlıklı hareket etmesine, yani o özelliği el vermiyor. Şimdi tutku bir tarafta, deniz tutması bir tarafta. Ne yapacağız? Hayaller bir tarafta. O anki sağlık durumu bir tarafta. Ne yapacağız? Yani şu ana kadar olan bütün emekler ne olacak peki şimdi? Yani bunun gibi.
Yani hayatın dinamikleri aynı zamanda bazı pratikleri de ondan sonra daha önceden öngörmeyi gerektiriyor yani. Bunu mutlaka yapıyor olmak gerekir. Yani tamam, hayal iyi bir şeydir ama hani hayatında gerçekleri var. O gerçeklerden sıyrılıp hayallerimize nasıl ulaşacağız noktasında demek ki sıkıntılar olabiliyor. Bu daha önceden belirlenebilir miydi? Yani belirlenebilirdi. Büyük ihtimalle belirlenirdi de zaten. Bu bir örnektir. Yani bunları çoğaltabiliriz. Yani yüzlerce, binlerce örneğe çoğaltabiliriz. Onu devam ettirmeyeceğim. Devam ettirmek istemiyorum. Şimdi biraz da yani tekrar geriye dönecek olursam, yani çıkış noktasına tekrar geriye dönecek olursam, demek ki hani seçenek sayısını arttırarak seçim kolaylaşmıyor. Dediğim gibi seçim bir şeylerden vazgeçmektir öncelikle. Ben nelerden vazgeçeceğim? Bunlar var. Artı hadi tüm bunları hani sistemin bize önümüze koyduğu şeylerde son derece sağlıklı kararlar aldığımızı düşünelim. Yaştan bağımsız konuşuyorum. Yani 17-18 yaşında olduğumu da bir kenara bırakıyorum ve sağlıklı kararlar alabildiğimi düşünüyorum. İdeal durum. Peki bütün bunlar varken bu sefer baba diyor ki yani şey olsun, doktor olsun diyor. Benim kızım, benim oğlum. Anne de diyor ki hayır canım diyor, o diyor hakim olsun diyor. Ya benim kafam karıştı, yani arkadaşlarıma sorayım bari diyor. Arkadaşlarına soruyor, yani siz ne dersiniz diye, belki onlarla konuşurken, dertleşirken onlara soruyor. Senden çok iyi öğretmen olur diyor onlar da. Evet, yani hayatın gerçekleri ya da hayatta bu karşımıza çıkanlar işte bizim bütün bu seçim şeylerimizi, seçme mekanizmamızı etkileyen unsurlar. Peki bu hani fizyonomi de yaklaşsa buna böyle, yani o olmadan da biz bu konuya yaklaşsak böyle, yani ne değişir ki diye düşünenleriniz olabilir. Ama ben onları hani geçmişte neler yapılıyordu onları iyi bir etüt etmeye öneririm, onları da. Ondan sonra çünkü geçmiş yıllarda bu ya da buna benzer şeyleri gayet metodik yapan gerek Batı kültüründen gerek Doğu kültüründen çok iyi örnekler var. Yani bunlar incelenebilir aslında. Hani eski olması kötü olması anlamına gelmez. Ya da ben eskiye bir güzelleme yapmak için hani eskiye dönelim vesaire filan demeye getirmiyorum onu, ama iyi modeller varsa, iyi uygulamalar varsa, kim ne zaman nasıl yapmış onları da bir gözden geçirmek iyi olmaz mı? Dolayısıyla hani bunları bir gözden geçirdiğinizde, bir kere hani geçtim hani seçimi vesaire filan, hani fizyonomiyi gözden geçirdiğinizde ben ta Uygur Türklerine kadar gidiyorum. Yani kendisinden önce öğrenip kendisinden sonra bunları aktaran bir grup olarak önemli bir yerlerinin olduğunu düşünüyorum. Evet, Çin'in sistematik hale gelmesinde fizyonominin çok büyük katkıları vardır ama sadece o yıllarda onlardan kaynaklanmıyordur. Yanılgıya düşmeyelim. Evet, çok önemli çalışmalar var. Ben de çok beğenerek izlediğim, takip ettiğim, bu konularda yazanlar, çizenler var. Ama kaynakları Çin değildir. Unutmayınız. Daha eskilere dayanır kökü. Efendim hadi oralarda öyle, Roma kültürü etkilendi bundan. Hani ilk dörtte sayacağınız filozofları sayarsınız şimdi hepiniz, hemen Aristo, Platon, Sokrat başlarsınız hemen. Hepsi bununla ilgilenmiştir. Niye ilgilenmiştir? İlgilenmelerine sebebi vardır çünkü. Roma kültüründe böyle. Hadi onlar bitti. Hani onların devri geçti. Ondan sonra peki ondan sonra hani Batı kültürü Roma'dan bunları nasıl aldı deyince, işte en sondan başlayalım. Hani Batı şu anda 300-400 yıldır Batı ilgilendiği için bu işlerle onlar çok önem veriyorlar. Niye öyle söylüyorum? Şu anda fizyonominin terminolojisi, dili tamamıyla Batı'dan gelme. Tüm terminolojiyi Batı belirlemiş. Adını kim koyuyorsa şu anda o yönetebiliyor demektir ve onunla ilgili onu sistematik bir halde işletebiliyor demektir. Biz bütün kavramları şu anda Batı dili üzerinden gördüğümüze göre, terminoloji Batı dili olduğuna göre demek ki son 300-400 yıldır bir kere Batı şey diyor. Bunların içerisinde hani sondan geriye doğru gittiğinizde Cheiro dersiniz işte. Bütün arkadaşlarım, fizyonomist arkadaşlarım bilir. Batı otorite olarak kabul ediyor adamı. Bakın bu iş seçimiyle ilgili çok önemli çalışmalar göreceksiniz onun çalışmalar arasında. Biraz daha geriye gidin veya aynı dönemlerde 5 aşağı 5 yukarı derseniz Karl Hütter var. Çok önemli çalışmaları var. Della Porta var. Daha eskilerde, yani 1600'lerin sonu 1700'lerde. Lavater var.
Galle var. Ya bunların çalışmaları hakikaten muazzam çalışmalar. Yani geçmişe dönük yani bakın bunları sıraladığımız vakit işte Roma kültürü dediğimizde ünlü filozoflar. İşte Batı kültürü dediğimizde bunlar. Doğu kültüründe Fahrettin Şirazi, Muhyiddin İbnül Arabi, Erzurumlu İbrahim Hakkı, İbn Sina, Gazali. Yani bunlar böyle az boz adamlar değil ki. Hepsi babalar gibi. Yani tüm saydıklarım hem Batı kültüründen hem Doğu kültüründen hani babalar gibi. Kimisi bilim adamı, kimisi şair, kimisi filozof, kimisi gökbilimci, kimisi matematikçi. Yani müthiş. Bunların ele aldıkları konular var. İncelemek lazım. Yani ben etüt eden arkadaşları daha dikkatli etüde davet ediyorum. Dolayısıyla yani bu hani kahvehane sohbetiyle geçiştirilecek konular değildir yani bunlar. Tamam onları da etüt ettik. Hani hadi sen çok gerilere gittin. Yani şu yakına gel. Hani Osmanlı'da kal vesaire filan derseniz Abdülhamit Han yani çok önemli çalışmaları var. Bugün bilimsel bir çalışmayı yaptığınızda kaç denek üstünde yapıyorsunuz? 300-500. 33 bin fotoğraflama var. Arkadaşlar tekrar ediyorum 33 bin fotoğraflama yapılmış. Caniler, katiller, hırsızlar yani birçok kötülükte bulunmuş insanın sima fotoğrafları ya da el fotoğrafları, başparmak fotoğrafları özellikle ondan sonra çekilmiş ve bunlar kurumsal hafızada şu anda duruyor, yerini almış. Yani veri tabanı falan deyince yani bütün hepsini yan yana koyduğun sadece bu değil. Hepsini yan yana koyduğunuzda çok çok önemli bir veri tabanı çıkıyor. Öyle yani az boz işler vesaire falan yapılmadı geçmişte de. Hadi o dönemsel olarak hani o çünkü 33 yıl süreyle yanlış hatırlamıyorsam Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra en uzun süre padişahlık yapan birisi ve ondan sonra çalışmaların arasında bugünkü kurumsal hafızada yer etmiş fizyonomik özellikleri ön plana çıkaran fotoğraflar var. Hadi o dönemsel olarak dediğim gibi hani bir padişahtı uzun süre 33 yıl az değil. Uzun süre tahtta kalmış birisi. Peki hadi o geçtim onu da hani kişiselleştirmeyelim. Hani o değil de bu denilebilir veya başka birisi işaret edilebilir. Ondan sonra veya eleştirilebilir. Enderun mekteplerini nasıl eleştireceğiz? Bunlarla hiç ilgilenmediler mi zannediyorsunuz? Oradaki sistemden kısaca bahsedeyim size. İşte birisini bir mesleğe, bir işe yönlendirileceği vakit işte bu çocuklar, gençler orta öğretimlerinden sonra veya yüksek öğretime geçmeleri aşamasındayken ben size şöyle bir işte çizeyim, mizansen çizeyim. Büyükçe bir salon düşünün. Salonda sağlı sollu 42 kişinin oturduğunu düşünün ve bir gencin oraya o görüşleri almak için gittiğini düşünün. Yani bir film senaryosu gibi falan böyle çizsek gayet etkileyici bir senaryo yani. Çünkü 42 kişinin karşısına çıkıyorsunuz. Bugün bazı durumlarda hani heyet karşısına çıkarsınız ya herhangi bir sebeple veya herhangi bir konuda heyeti olan konularda mesela sağlık heyeti veyahut işte hukuk heyeti değil mi? Yani bunların karşısına çıkar gibi çocuklar, gençler çıkıyorlardı. Bu 42 kişi kimdi? Kıyafetnameciydi. Kıyafetname deyince şimdi bizimkiler kıyafeti üzerimizde giydiğimiz kıyafet olarak algılıyor. Hiçbir terim, kavram doğru dürüst hani üzerinde durulmadan hani ne nedir, ne değildir filan bunlar düşünülmeden konuşulduğu için çoğu şey es geçiliyor. Kıyafetname dediğiniz kıyafetnameci diyorlardı o zaman değil mi? 42 kişi oturmuş geliyor. Çocuk genç karşısında görüyor. Her biri incelemesini yapıyor. Diyor ki bunu subay edin. Bunu hekim edin. Bu tabip olsun. Bunu öğretmen edin. Bu öğretmen olsun. Bunu yani hiç tanımadığı birisine bakarak nasıl yapıyordu? Kaldı ki bu 42 kişinin içerisinde 7'si özellikle çok çok deneyimli. Hani diğerlerine göre deneyimi çok daha fazla yüksek olan 42'nin içinde de özel müstesna bir yeri olan hani usta mı dersiniz hani usta kalfa çırak şeyinde hani onlara usta mı dersiniz veya
deneyimleri çok yüksek, özel grup mu der, o 7 kişilikte bir grup, hani diğer kişilerin verdiği kararı da hani tasdik eder pozisyondaydı. Bu şimdi bunlar önemli şeyler. Bunlar önemli çalışmalar. Dolayısıyla benzer çalışmalar yapılabilir mi? Yapılabilir. Günümüze uyarlanabilir mi? Günümüze uyarlanabilir. Tüm diller güncellenebilir mi? Güncellenebilir. Bu sistemler içerisinde daha önce yapılmış başarılı modeller taklit edilebilir mi? Evet, edilebilir. Ama hepsi dikkatli bir etüdü, yani özenli bir araştırmayı ve incelemeyi gerektiriyor. Dolayısıyla bütün bunları yaptıktan sonra düşünsenize, şimdi bir çocuk, bir genç bu seçim kararı sırasında böyle bir heyetin karşısına çıkmış ve onların fikirleriyle hareket ediyor. Evet, daha sağlıklı sonuçlar alınabilir, değil mi? Her zaman bu şansı bulamayabilir. Herkes bu şanstan faydalanamayabilir. Herkesin karşısına hayatında bunlar çıkmayabilir. Ama o zaman bireysele döneriz. İşte bugün biz bunun için buralardayız. Bunları araştırdıktan ettikten sonra işte onlar o gün için ne yapıyorlardı? Bizim yaptığımızın aynısını yapıyorlardı. Fiziksel özelliklerine, dış görünümüne bakarak dışına bakıp içine anlamaya çalışıyorlardı, değil mi? Aynı şey yapılacak, bugün de yapılacak olan şeydir. İşte insanı okuyorlardı. İnsan tanımak işte hep yolları buralardan geçer. Metotlar metotlar da değişebilir, dil de değişebilir bunun. Ama özü değişmez, özü aynıdır. O yüzden oradaki öz her neyse, yani temel hedef, temel amaç, temel metodoloji neyse bugüne uyarlanabilir bunlar da. Biz de bunlardan farklı bir şey yapmıyoruz aslında. Dolayısıyla fiziksel özelliklere bakıp dış görünümüne bakıp o insan hakkında denilebilir ki efendim sizin sanatsal faaliyetlere yönlenmenizde fayda var. Siz çünkü öyle kaba saba işlere gelemezsiniz. Sizin yapacağınız işler daha narin, daha ince, daha hassas işler olur. Ya da birisine siz tamamıyla hani böyle organizasyon yeteneği gerektiren, teknik beceri gerektiren, el becerisi gerektiren vesaire bu konuların birleştiği alanlara yönelebilirsiniz dersiniz. Kimisine dersiniz ki efendime söyleyeyim sizin hani estetik tasarım alanına yönlenmenizde fayda var. Hani tasarım derken işte belki bir kısmını güzel sanatlar çatısı altına gönderirsiniz. Bir kısmını endüstriyel tasarım altına gönderirsiniz. Yazılım tasarım altına gönderirsiniz vesaire. Çünkü bunun göstergeleri nereden gelir? İşte fiziksel özelliklerimizden gelir. Nereden gelecek? Bununla ilgili geçmişe dönük veri tabanında sağlam olduğuna göre hani tırnak içinde söylüyorum, Amerika'yı yeni baştan keşfetmek hani bilmiyorum, pek akıllıca gelmiyor bana. Neyse, demem o ki toparla Tamer diyecek olursanız, iş seçimi hayatın önemli kilometre taşlarından, önemli duraklarından birisidir. Yapılacak şey burada mevcut sistemin sancılı hale getirdiği şeylerden, alanlardan biraz uzaklaşabilmek, biraz sağlıklıca hani şöyle bir nefes alıp beyne oksijen gitmesini sağlayarak biraz daha aklı selim, aklı başında düşünerek, yani hiçbir yöntemi tukaka etmeden, hani ötekileştirmeden, küçümsemeden bunları asıl hedefe, nihai hedefe varacak şekilde çocuklarımızı, gençlerimizi sağlıklı bir şekilde onlara rehberlik edebilmekten geçiyor. Bunun yollarından birisi fizyonomiden geçiyor olamaz mı? Elbette olabilir. Ve bunu sağlıklı bir biçimde, gayet düzgün bir biçimde yapan arkadaşlarım da var. Hepsini selamlıyorum buradan. Hepsini tebrik ediyorum ayrıca. Mevcut sistemin içerisinde bununla ilgili canı gönülden çalışanlar yok mu? Var. Büyük bir özveriyle çalışanlar yok mu? Var. Onlar da sistemin sancılarını azaltmaya çalışıyorlar. Çocukların, gençlerin üzerinden o yükü almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla herkes bulunduğu yerde onun makul yollarını aramakla ve sağ salim bir biçimde o suyun içerisine, akarsunun içerisine, o akışın içerisine çocukları ve gençleri sağlamakla geçiriyorlar. Tabii ki yani bunu büyük bir özveriyle ve
bir yüksek kaliteyle yapanların yanında daha düşük kaliteyle ve hiç özveride yapmayan olanlar da var. Özensiz davrananlar da var. Ne yapalım? Dünya hayatı böyle bir şey, hayat. Biz iyi olanı, doğru olanı, güzel olanı yapma peşindeyiz. Fizyonomist arkadaşlarım da bunu yapmaya çalışıyorlar. O yüzden tarzlarımız belki farklı olabilir diğer fizyonomistlerle. Ona aldırış etmeyin. Yani her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır diyelim. Öbür arkadaşlarımın da nihai amacı odur. Ama bizim burada yoğurt yiyiş şeklimiz biraz değişik olacak. İş seçimiyle ilgili de değişik olacak ve bu değişiklikleri de hem bize danışanlar hem bizimle iletişime geçenler hem de başka yolu herhangi bir sebeple bizimle kesişenler bu farklılıkların, bu tarz farklılığının onlar da fark edecekler zaten. Ben öyle umuyorum. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. İlgili detaylarla ilgili adreslerimiz videonun altında yer alacaktır. Bize adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadayız. Rahat edenler oradan ulaşabilirler. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi ya da taleplerinizi videonun altındaki yorumlara yazarsanız oradan da ben zaman zaman besleniyorum ekip arkadaşlarımla birlikte. Yani şey değilse kalitesi bakımından hani düşük kalite bir eleştiri değilse onu mutlaka şey diyorum alıyorum cebime koyuyorum ya da art niyetli kötü yazımlı bir şey değilse eleştiri değilse onları alıyorum. Başka sorular oluyor. O sorulara cevap ararken birçok şeyi ondan sonra yeniden orada tekrar etme ya da öğrenme fırsatı da yakalarım. Dolayısıyla ben oradan gayet güzel besleniyorum. O yüzden ihmal etmeyin. Düşüncelerinizi ve taleplerinizi aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet, görüşmek üzere diyelim. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.